Biyolojik silahlar insan, hayvan veya bitkileri öldürmek amacıyla kullanılan biyolojik toksinler ya da bakteri, virüs veya mantarlar gibi enfeksiyöz mikroorganizmaları tanımlar. 1972'de imzaya açılan ve birçok ülkenin taraf olduğu Biyolojik Silah Antlaşması ile biyolojik silahların üretilmesi ve kullanılması yasaklanmıştır. Rus Jeopolitik Araştırmalar Merkezi Başkanı General Leonid Ivachov, domuz gribinin hızla artan dünya nüfusunu azaltmak amacıyla ABD tarafından laboratuvarda üretildiğini ileri sürmüştür 2018 yılında. Rus RIA Novosti haber ajansına konuyla ilgili açıklama yapan Ivachov, Amerika'da yapılan birçok araştırmanın sonuçlarına göre 2015 yılına kadar dünya üzerinde 3 milyar fazladan insan olacak. Dünya bu insanları besleyecek, koruyacak, enerji ve su sağlayacak durumda değil. Bununla baş edebilmek için bazı devletler suni virüsler üretiyor. Ben domuz gribi virüsünün de böyle bir virüs olduğunu düşünüyorum. Virüsler üretilerek dünyanın doğal nüfus dengesinin yeniden kurulmasına çalışılıyor demiştir. 8 genden oluşan domuz gribi virüsünün genetik yapısını ve amino asitlerini inceleyen Avustralyalı bilim adamı ve virüs uzmanı Adrian Gibbs, yaptığım incelemede bu virüsün bir laboratuvardan çıkmış olma olasılığını oldukça yüksek olarak buldum demiştir. Gibbs, grip aşısı veya yeni grip ilaçları geliştirmek isteyen bilim adamlarının laboratuvar ortamında yeni grip virüsleri yaratmaya çalıştığının bilindiğini, bu virüslerden birinin laboratuvardan kaçmış olabileceğini belirtmiştir. Gibbs, virüsteki genetik mutasyonun domuzlar arasında görülen domuz gribinden 3 kat daha fazla ve hızlı olduğunu, bunun da virüsün mühendislik eseri olduğunu iddiasını güçlendirdiğini ifade etmiştir. Deli dana hastalığı beyin ve merkezi sinir sistemini etkileyerek ve bu fonksiyonlarının kaybına yol açan ciddi bir hastalıktır ve bilinen bir tedavisi bulunmamaktadır. Bu hastalık büyükbaş hayvanlarda yaygın olarak görülen prion adlı bir proteinin varlığına bağlı olarak ortaya çıkar ve hastalığın insanlara da bulaşabilmesi bilim adamlarının özellikle ilgisini çekmiştir. Konuya şüpheyle yaklaşanlar deli dana hastalığını chemtrail, kimyasal iz teorisiyle açıklıyorlar. Bu teoriye göre yüksek hızda uçan jet ve uçaklar gökyüzünde arkalarında bıraktıkları izde kimyasal maddeler bırakır. Bu maddeler ölümcül hastalıklara sebep olan virüsleri de içerir. Çabuk yok oldukları için de izleri sürülemez. Kimyasal iz teorisyenleri vücuttaki tüm proteinlere etki eden priyonların bu metotlarla atmosfere salındığını ve amacın nüfus kontrolü sağlamak olduğunu iddia etmişlerdir. Ve birçok Çinliye göre SARS yani ağır akut solunum yetersizliği sendromu hastalığı ABD'de üretilmiş, Tayvan ve Japonya'ya yardım etmek, Çin'e zarar vererek Irak Savaşı'ndan uzak tutmak için gönderilmiştir.
Bu görüşü iki Rus bilim adamı da desteklemiştir. Onlara göre böyle bir salgın ancak laboratuvar ortamında insan eliyle üretilebilirdi. Moskova'da Salgın Hastalık Merkezi Başkanı Nikolai Filatov, SARS'a karşı insanların bağışıklık sistemlerinin oldukça etkisiz olmasına, virüsün kökeninin tespit edilememesine ve yayılma hızına vurgu yaparak SARS virüsü insanlar tarafından laboratuvarlarda üretilmiş olabilir şeklinde açıklama yapmıştır. Diğer bir Rus uzman Sergey Kolesnikov da SARS virüsünün kaba kulak ve kızılcık hastalıklarından oluşan bir kokteyl olduğunu ileri sürerek Filatov'un tezine destek vermiştir ve böyle bir kokteyl virüsün doğada oluşmasına imkan yok demiştir. Ebola virüsünün tıpkı HIV virüsü gibi biyolojik bir silah olarak üretildiğini öne sürenler, ABD'nin olası bir savaş durumunda biyolojik olarak geliştirilmiş virüslerin etkisini test etmek için Afrika'yı seçtiğini ifade ediyor. Delaware Üniversitesi Profesörü Cyril Broderick, Ebola'nın Pentagon'un yürüttüğü biyoterörizm deneylerinin bir sonucu olduğunu öne sürmüştür. Broderick, Liberya'da yayın yapan Daily Observer gazetesine yazdığı bir makalede şunları belirtmiştir. Afrika'nın kaynaklarını yasa dışı şekilde kontrol etmek amacıyla başta Afrika olmak üzere dünya nüfusunu azaltmak için Ebola'yı kullandılar. ABD Savunma Bakanlığı'nın Ebola salgını Gine ve Sierra Leone'de başlamadan sadece haftalar önce insanlar üzerinde Ebola deneyleri yapılması için fon sağladığına dair raporlar var. ABD, Kanada, Fransa ve İngiltere Ebola testlerinin yapıldığı bu tiksindirici ve şeytani işlere karıştı. Broderick, sınır tanımayan Doktorlar Dünya Sağlık Örgütü ve Hastalıkları Kontrol Merkezi'ni gibi organizasyonların da bu işin içinde olduğunu iddia etmiştir. ABD'de İslam ümmeti olarak tanınan siyahi hareketin lideri Louis Farrakhan ise Ebola'nın özellikle siyahilerin yok edilmesine yönelik bir komplo olduğunu öne sürerek siyahi ve kahverengiyseniz yok edilmek için seçilmişsinizdir diyor. Illinois Üniversitesi Biyolojik Savaş ve Uluslararası Hukuk üzerine çalışmalar yapan Profesör Francis Boyle, 1976'da görülen ilk salgını işaret ederek bu normal bir Ebola virüsü değil, ben bunu genetik olarak modifiye edilmiş bir virüs olduğuna inanıyorum diyerek ABD'nin tedavi çalışma görüntüsü altındaki Afrika'daki laboratuvarlarının varlığına dikkat çekiyor. Boyle bu laboratuvarda bir kaza olmuş olabileceğini, biyolojik silahın çalınmış olabileceğini veya bilinçli bir şekilde deneysel bir virüsün insanlar üzerinde kullanılabilmiş olabileceğini de öne sürüyor. Ebola'ya ilişkin diğer bir teoriye göre Ebola, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinin otizme neden olan aşısını unutturmak için üretildi. Aşı karşıtı hareketin iddiasına göre ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinin geliştirdiği bir aşının otizme neden olduğu ortaya çıktı. Onlara göre halkın durumu öğrenmesini istemeyen Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi Ebola virüsünü üreterek insanların Ebola ile meşgul olmasını sağlayarak hatalı aşıyı öğrenmesini önlemiştir. Ve arkadaşlar günümüz zamanına gelelim. 2019'da
yarasa yiyen bir insandan bir virüsün bulaştığı medyada yayınlanmaya başladı. Bu virüsün adı Covid-19 ve hala hayatımızda. Biraz sorgulayalım istedim. Bir kere bana hiç inandırıcı gelmedi. Hele ki genetik mühendisliğinin teknolojik olarak çok ilerlediği bir zamandayız. Bir yarasadan virüs bulaştı, bana göre yalan ve bir tiyatro. Madem Çinlilerden bulaştı bu hastalık, tamam, yarasa eti yediğini farz edelim ve mikrop ondan bulaştı diyelim. Peki bu insanlar bildiğiniz üzere uzun zamandan beri her türlü canlı yiyorlar. Kedileri yiyorlar, fareleri yiyorlar. Fareden örnek verelim. Biliyorsunuz fare her şeyle beslenen, dışkı bile yiyen bir hayvan. Düşünün, şehir kanalizasyonlarına büyük fareler atılır. Neden? Çünkü kanalizasyonlar tıkanmasın diye. Bu fare yiyen insanlar bunca zamandır bu tarz beslenim şekline sahipler. Yedikleri fareden bulaşmadıysa bugüne kadar nereden geldi bu hastalık? Hiç düşündünüz mü? Bunu karşılaştırmak istedim. Neden? Çünkü yarasa da virüs taşıyabilir, fare de virüs taşıyabilir. Ama farenin taşıdığı virüs bence yarasanınkinden daha fazla. Dışkıyla beslenen bir hayvan. Sorguladığınız zaman şuna geliyor. Yani tabii bunları biliyorsunuz. YouTube'da bir sürü komplo teorileri videolar var. Bana göre insan nüfusunu azaltmak için yapılan bir komplodur bu. Buna herkes inanır ya da inanmaz. Ben herkesin görüşüne, fikrine saygılıyım. Size bir tüyo vermek istiyorum. Geleceği görmek istiyorsanız bilim kurgu filmlerini takip edin. Önce senaryo hazırlanır, sonra gösterime girer. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.